Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile köftecilerin sırlarını ortaya çıkarttığımız çok nefis bir köfte yapacağız. Ve bir gün önce yaptığımız tırnak pideler ile pideli köfte tarifini paylaşacağım. Tarifimin tüm malzeme listesi açıklamalar bölümünde mevcut. Keyifli seyirler diliyorum. İlk önce tarifimize köftemizin yapımı ile başlıyorum. Şimdi hep birlikte bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçiyoruz. İlk önce tarifimde pul biberimi ıslatarak köfteme başlıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberim var. Üzerini geçecek kadar su ilave ederek pul biberimin suda çözünmesini istiyorum. Ve ikinci püf noktamız geliyor. Tarifimizde 4,5 yemek kaşığı galeta unu kullanacağız. 2, 3 ve 4,5. Şimdi galeta unlarımızı birazcık su veya süt ile ıslatacağız. Ben süt tercih ettim. Galeta unumun köftemin içerisinde iyice dağılması için böyle plajdaki ıslak kum görüntüsünde olmasını istiyorum. Şimdi birazcık daha su veya süt ilave etmem gerekecek. Hemen birazcık daha galeta unlarımın üzerine şöyle süt ilave edeceğim. Birazcık daha süt ve istediğim görüntüye kavuşacağım. Birazcık daha süt ilave ediyorum şimdi tarifime. Ve artık galeta unlarımız da hazır olduğuna göre köftemizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Köfteye lezzet veren püf noktalarından bir tanesi de kıymamızın orta yağlı ve yağlı olmasıdır. Kuzu, dana, karışık kıyma kullanabilirsiniz. Ben burada 500 gram dana kıyma kullandım. Kıymamı yoğurma kabıma alıyorum. İlk önce elim ile şöyle bir yoğurup ortasını havuz gibi açıyorum. 500 gram kıyma için 4,5 yemek kaşığı galeta unu kullandım. Galeta unumu kıymamın ortasına koyuyorum. Üzerine bir adet rendelenmiş soğanım var. Rendelenmiş soğanı suyu ile birlikte ilave ediyorum. Suyunun eti yumuşatma özelliği var. O yüzden suyuyla kullanabilirsiniz. Hazırladığımız pul biberi tarifime ilave ediyorum. Bir diş sarımsağım var. Bir diş sarımsağımı ilave ediyorum. Bir adet yumurtamı şöyle kırıyorum ve kullanıyorum köftemde. Şimdi köftemizin baharatlarını ilave etme zamanı. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve kekik ilave ediyorum. Şimdi köftemizi yoğurma işlemine geçiyoruz. İlk önce parmak uçlarınızla yoğurmanızı tavsiye ederim. Galeta ununun köftemizin içinde iyice yayılmasını istiyorum. Galeta unu yerine bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz köftemizde. Köftemizin en büyük sırlarından bir tanesi de çok iyi şekilde yoğrulması, sakız kıvamına gelmesini istiyorum. O yüzden şöyle iyice yoğuracağım köftemi. İlk önce parmak uçlarım ile, daha sonra bastıra bastıra çiğ köfte yoğurur gibi köftemizi yoğuruyoruz. Şimdi birazcık daha yoğuracağım. Daha sonra size kıvamını da göstereceğim. İyice yoğurmak önemli. Evet, artık harcımız hazır olmak üzere. Şöyle siz değerli izleyenlerime de birazcık daha yoğurup köftemin kıvamını göstereceğim. Tam istediğim sakız kıvamına henüz ulaşamadım ve evet, gördüğünüz gibi yapış yapış sakız kıvamında bir harcı elde ettik. Şimdi köfte harcımı düzeltiyorum elim ile. Üzerine streç film kaplayacağım ve köftelerde dinlenme de çok önemli. En az zamanınız yoksa 1 saat veya bir gün önceden de yapabilirsiniz. Tüm lezzetler birbirine geçer ve köfteniz çok daha lezzetli olur. Şimdi biz buzdolabında 1 saat dinlenmeye gidiyoruz.
Köftemiz artık dinlendi. Yeniden streçini açıp bir kez daha köftemizi yoğurmamız gerekiyor. Şimdi köftemizi yoğurduktan sonra şekillendirme kısmında da bir püf noktası göstereceğim. O yüzden videolarımı, tariflerimi tam tutturmak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve ben köftemi yoğururken siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça kıyma alıyorum. Elimde şekillendiriyorum, yassıltıyorum ve 2 parmağım ile iz veriyorum. Burada 2 parmağım ile iz verme sebebim köftenin kenar kısımları, orta kısımları oldukça zor pişer. Her yerinin dengeli pişmesi için şöyle köfteme 2 parmağım ile iz veriyorum. Şimdi tüm köftelerime aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi hep birlikte şöyle bir tane daha yapalım. Avuç içimizde köftemizi yuvarlıyoruz. Daha sonra 2 parmağımız ile iz vererek veya orta parmağımızla sadece ortaya da iz vererek köftemize şekil verebiliriz. Şimdi artık köftelerim pişmeye hazır. Haydi hep birlikte pişme işlemine geçiyoruz. Tarifimizde çok az yağ kullanacağız. Izgarada da köftelerimizi yapabilirsiniz. Tavamı çok az yağladım. Yağladığım tavama köftelerimi diziyorum. Tüm köftelerimi sığdıramasam da bir kısmını tavama koyacağım. Ve arkalı önlü köftelerimizi çevire çevire pişiriyoruz. Hemen bir yüzeyi kızarınca arka yüzeyini çeviriyoruz. Daha sonra tekrar çeviriyoruz. Birkaç çevirme sonunda köftelerimiz istediğimiz kıvamda kızarınca köftelerimizi servis tabağına alacağız. Şimdi arka yüzeylerini pişiriyorum. Daha sonra tekrar çevirip arka yüzeylerini pişiriyorum. Ve köftelerim artık servise hazır. Şimdi daha önceden söylediğim gibi dün yapmış olduğumuz bir önceki tarifteki tırnak pidemiz ile pideli köfte yapacağız. Bunun için pidemi doğruyorum. Pidemi küpler halinde doğrayacağım. Evet, şimdi biraz da dikine kesiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif olacak. Şimdi pidelerimizi tereyağı ile önceden erittiğimiz tereyağımız ile ıslatıyoruz. Burada domates sosuyla da birazcık daha ıslatabilirsiniz. Tamamen ya da et suyuyla köftelerimi ıslattığım pidelerimin üzerine teker teker diziyorum. Dediğim gibi tüm malzemeler açıklamalar kısmında olacak. Şöyle gördüğünüz üzere köftelerimiz de enfes oldu. Pidemizin üzerine dizelim. Tırnak pide tarifimi bir önceki videomda bulabilirsiniz. Evet, köftelerimi dizdim. Şimdi tavamda hazırladığım domates sosunu pidelerimin üzerine döküyorum. Açıklamalar kısmında yapılışını anlattım. Bilmeyen dostlarım için tam kebapçılarda yediğimiz kıvamda bir domates sosu. Şöyle köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Dediğim gibi bu sosla pidelerinizi de ıslatabilirsiniz. Et suyu ile ıslatabilirsiniz. Şimdi birazcık da şık görüntü için üzerine şöyle maydanoz, ince kıyılmış maydanoz serpiyorum tarifimin. Ve artık pideli köftelerimiz servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.